Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu haftanın haftalık okumasını yapacağız. Bu hafta gökyüzü bize şunu hatırlatıyor. Uzun zamandır zihnimizi meşgul eden sis yavaş yavaş dağılıyor. Artık acele etmeye değil, netleşmeye çağrılıyoruz. Şimdi derin bir nefes alın. Bu okuma iç dünyanızda zaten bildiğiniz ama henüz kelimelere dökemediğiniz gerçekleri sizlere nazikçe hatırlatmak için burada. Hazırsanız hemen haftanın enerjilerini algılamak niyetiyle şöyle kartlarınızı açalım. Bakalım bu haftanın mesajları sizlere nasıl gelecek. Bu arada ben kartlarınızı açarken videonun ortasında ekrana bir kelime yazacağım ve o kelimeyi yorumlara yazan herkes niyetine bu hafta için bir kart açtırabilir. O yüzden videoyu sonuna kadar izle ve o yazacağım cümleyi mutlaka yorumlara yaz ve niyetini de ekleyebilirsin. Şimdi hazırsan hemen haftanın ilk kartını açalım. Çok güzel bir kart. Gerçekten enerjisi mükemmel. Bu hafta somut bir başlangıcın kapıda olduğunu söyleyebilirim. Havada kalan bir niyet ilk kez elle tutulur hale geliyor. Para, iş, beden, düzen ya da güven duygusuyla ilgili bir konuda artık başlıyorum deme hali var. Enerji çok temiz. Abartı yok, vaat yok, gösteriş yok ama sağlam. Küçük gibi görünen bir adımın zamanla büyüme potansiyelini taşıdığı bir hafta olacak bu hafta sizler için. Bu kart sizlere aslında şunu söyler. Önünüze gelen fırsat büyük olmak zorunda değil. Gerçek olması yeterli der. Şimdilik sadece fark etmeniz isteniyor. Henüz acele yok, henüz karar yok. Bir diğer kartınıza bakalım hemen birlikte. Bu kart bu haftanın aslında duygusal yönünü de açıyor diyebilirim. Bu hafta bir şeyden içten içe uzaklaşma hali var. Artık beslenmeyen, tekrar eden ya da seni olduğu yerde tutan bir duygu olabilir. Belki bir düşünce, belki bir bağ, belki de bir beklenti. Burada bir terk edişten çok kendine doğru yönelme enerjisi hissediliyor. Kalbin daha fazlası var diye fısıldadığı bir an bu. İlk karttaki o yeni ve somut başlangıç enerjisiyle birlikte düşündüğümde bu uzaklaşma kayıp değil. Daha çok yer açma gibi duruyor. Şimdi burada aslında kısa bir durup düşünme zamanı. Bu hafta artık seni taşımayan neyi sessizce bırakmaya hazırsın? Bunu bir kere daha düşünmen gerekiyor. Bu hafta yapacaklarının sadece bugünü ilgilendirmediğini söyleyen bir kart açtık aslında. Aldığın bir karar, verdiğin bir emek ya da sabırla sürdürdüğün bir durum sana daha kalıcı bir güven hissi kurma potansiyeli taşıyor. Burada tamamlandıdan çok sağlamlaşıyor duygusu var. Kendin için daha güvenli bir alan yaratma isteği öne çıkacak bu hafta. Aile, iş, maddi düzen ya da ait olma hissiyle bağlantılı olabilir. İlk karttaki o küçük ama gerçek başlangıç, ikinci karttaki bırakışla birleşince şunu söylüyor. Doğru yerden vazgeçtiğinde doğru yapı kendiliğinden kuruluyor. Bu hafta senden istenen şey ani hamleler değil. Değer verdiğin şeyleri koruyacak bir duruş aslında. Hadi bir diğer kartı açalım. Çok güzel bir kart geldi aslında. Çünkü bu hafta bir şeyin yerini bulacağını söyleyebilirim. Belki büyük bir alkış değil. Evet ama fark edildim, doğru yaptım, boşa değilmiş hissi geliyor. Sessizce verdiğim bir emek, içten içe beklediğim bir onay yüzeye çıkıyor bu hafta. Buradaki başarı gösterişli değil, daha çok rahatlatıcı. Bu hafta omuzlarından bir yük iniyor. Kendine olan güvenin küçük ama
sağlam bir şekilde artıyor. İlk karttaki denge arayışı, sonradan gelen bırakış, ardından kurulan sağlam zemin ve zihinsel duraksama. Hepsi seni tam buraya getiriyor. Tamam, buradayım dediğin bir noktaya. Şimdi burada kısa bir durup bakmak istiyorum. Bu hafta kendinle ilgili hangi konuda artık bunu başardım demeye hazırsın? Onu da açılan kartlar bize belki gösterecek. Göstermezse de bunu sizler düşünmüş olacaksınız. Şimdi bu iki kart adeta birbirleriyle gelmek istediler. Yani benim bir kart seçme isteğim varken ikisi aynı anda açılmış olarak geldi. Burada daha çok haftanın içsel muhasebe, yön belirleme anını anlatıyor da diyebilirim. Bir yanda önüne açılan bir yol var. Nereye gidebileceğini görüyorsun. İhtimaller masada. Ama tam bu noktada kalbin geçmişte kalan bir şeye takılıyor. Kaçırılmış bir fırsat, söylenmemiş bir söz ya da keşke duygusu zihnini geriye çekiyor. Buradaki hüzün yüksek sesli değil, daha çok içten içe ağırlaşan bir his gibi. Fakat burada önemli bir detay var. Her şey kayıp değil. Gözün arkada kalana takıldığı için hala elinde olanı fark etmek zorlaşıyor. Bu hafta senden istenen şey şu denge. Geçmişin duygusunu inkar etmeden geleceğin ihtimaline sırtını dönmemek. Yön seçimi bu hafta netleşmek zorunda değil. Ama nereye bakacağını fark etmen yeterli. Hemen bir diğer kartımızı da açalım. Evet. Bu kart haftanın ileriye bakma ve genişleme enerjisini tamamlıyor olarak görünüyor. Bu hafta bir şeyin filizlendiğini hissediyorsun ya da hissetmeye başlayacaksın. Henüz sonuç yok ama doğru yolda olduğunu biliyorsun. Daha önce attığın bir adımın şimdi ufkunu genişlettiği bir anda diyebiliriz bunun için. Bekleme hali var ama bu bekleyiş boş değil. Daha çok umut taşıyor. Önceki kartlardaki kararsızlık ve duygusal ağırlık burada yumuşuyor. Geçmişin yükü hala hatırlanıyor olabilir. Ama artık bakışın yavaş yavaş ileriye dönüyor. Buradan sonra ne mümkün sorusu sessizce açılıyor. Bu kart şunu söylüyor. Acelem yok ama yolum var. Bu haftanın enerjisi her şeyi hemen görmekten çok doğru yöne baktığını fark etmekle ilgili. Hemen şöyle kartlarımızı açmaya devam edelim. Bakalım bu haftayla ilgili hangi kartlar gelecek? Bu iki kart aslında bu haftanın ilişkiler ve bağlar alanındaki hassas noktalarını sana aktaracak. Bu hafta romantik bir konuda iki katmanlı bir enerji vardı diyebilirim. Yüzeyde çekim, yakınlaşma, duygusal bir yoğunluk. Altında ise sezgiyi uyanık tutman gereken bir alan var. Buradaki yılan enerjisi doğrudan bir tehditten çok dikkat çağrısı gibi de çalışıyor diyebilirim. Her tatlı sözün, her romantik jestin aynı derinlikten gelmeyeceğini hatırlatıyor aslında. Ama bu romantizi reddetmek demek değil. Sadece gözlerin açık olsun diyor. Bu hafta duygular hızlanabilir. Kalp kolayca yumuşayabilir. Tam da bu yüzden bu hafta sezgilerinin devrede olması çok önemli. Kalbinle hisset ama iç sesini susturma. Burada kısa bir durup bakman gerekiyor. Bu hafta bir bağ ya da duyguda seni en çok uyandıran, en çok burada dikkatli olmalıyım dedirten şey ne? Özetle bu haftanın küçük ama gerçek bir başlangıçla açıldığını söylemek mümkün. Ardından seni yormayanı bırakma cesareti geliyor. Zemin sağlamlaştı.
zihin bir an durdu ve sonunda emek verdiğin bir şeyin karşılığını hissettin. Geçmişe dönüp bakman gerekiyordu ama orada kalman değil. Ufuk açıldı, yol göründü. Romantik alanda kalbin yumuşadı. Aynı anda sezgilerinde uyanık kaldı. Bu haftanın mesajı çok net. Acelem yok ama yönüm var. Kalbinle ilerle ama iç sesini de yanına alman gerekiyor bu hafta. Bu okumada sana uyanları al, geri kalanını sevgiyle bırak. Haftan sana iyi davransın. Bir sonraki okumada görüşmek üzere. Sürçülisan ettiysek affola. Hoşça kal, sevgiyle kal.